Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en kutsal sembollerinden biri olan Bayterek ağacının büyüleyici hikayesini paylaşacağım. Bu sadece bir ağaç hikayesi değil, aynı zamanda evrenin yapısını, yaşamın döngüsünü ve kozmik düzeni anlatan derin bir efsane. Bayterek, Türk şamanizminde dünya ağacı olarak bilinen, gökyüzü ile yeraltını birbirine bağlayan, evrenin merkezinde yer alan kutsal ağaçtır. Bu efsanevi ağaç, kökleriyle yeraltı dünyasına, gövdesiyle yeryüzüne, dallarıyla da gökyüzü dünyasına uzanır. Bayterek'in hikayesi, aynı zamanda Samruk kuşunun da hikayesidir. Bu dev kuş, ağacın tepesinde yuva yapar ve her yıl altın bir yumurta bırakır. Bu yumurta, güneşi simgeler ve dünyanın ışık kaynağını temsil eder. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla efsane keşfetmek istiyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızla hangi mitolojik konunun hikayesini durmak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Sizin istekleriniz gelecek videolarımızı şekillendiriyor. Bu videoda Bayterek ağacının kozmik önemini, farklı dünyaları nasıl birbirine bağladığını, Samruk kuşunun rolünü ve bu kutsal ağacın etrafında gelişen olayları keşfedeceğiz. Ayrıca bu efsanenin günümüz Türk kültüründeki yerini ve sembolik anlamlarını da anlayacağız. Hazırsanız, evrenin merkezindeki bu kutsal ağacın sırlarıyla dolu yolculuğa birlikte çıkalım. Bayterek'in hikayesi bize yaşamın döngüsünü, kozmik dengeyi ve varoluşun derinliklerini öğretecek. Zamanın başlangıcında Tengri, büyük yaratılışı tamamladıktan sonra farklı dünyaları birbirine bağlayacak özel bir yapıya ihtiyaç duydu. Bu yapı sadece fiziksel bir köprü değil, aynı zamanda ruhsal, kozmik ve zamansal boyutları da birleştirecek bir merkez olmalıydı. Tengri, bu amaçla kutsal tohumdan Bayterek ağacını yarattı. Bu tohum sıradan bir tohum değildi. Evrenin tüm enerjilerini, yaşam gücünü ve kozmik bilgeliği içinde barındırıyordu. Tohum toprakla buluştuğunda muazzam bir güçle büyümeye başladı. Bayterek'in büyümesi sıradan bir ağacın büyümesinden çok farklıydı. O sadece yukarı değil, aynı zamanda aşağıda büyüyordu. Kökleri yeryüzünün altındaki katmanlara, yeraltı dünyasına kadar uzanıyordu. Gövdesi yeryüzü dünyasında güçlü ve heybetli bir hal alıyordu. Dalları ise gökyüzü dünyasına, yıldızlara kadar uzanıyordu. Bu ağacın her parçası farklı kozmik güçlerle donatıldı. Kökleri, ataların bilgeliğini ve geçmişin gücünü temsil ediyordu. Gövdesi, şimdiki zamanın stabilitesini ve yaşamın devamını simgeliyordu. Dalları ise geleceğin umudunu ve sonsuz olasılıkları içeriyordu. Bayterek büyüdükçe etrafında özel bir enerji alanı oluştu. Bu alan, farklı dünyalar arasında geçiş yapmayı mümkün kılıyordu. Şamanlar, bu enerji alanı sayesinde ruhsal yolculuklarda ağacı rehber olarak kullanabiliyorlardı. Ağacın yaratılışı tamamlandığında Tengri ona özel bir konum verdi. Evrenin tam merkezi. Bu konum, Bayterek'i sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve kozmik merkezde de konumlandırıyordu. En son aşama olarak Tengri ağaca özel koruyucular atadı. Bu koruyucuların en önemlisi, tepesinde yuva yapacak olan Samruk kuşuydu. Bayterek ağacının yaratılışı tamamlandıktan sonra Tengri özel bir kuş yaratmaya karar verdi. Bu kuş ağacın tepesinde yaşayacak, onu koruyacak ve kozmik düzenin devamlılığını sağlayacaktı. Bu kuşun adı Samruk'tu. Samruk sıradan bir kuş değildi. O, Feniks kuşuna benzer özellikler taşıyan, ölümsüz ve yeniden doğabilen efsanevi bir varlıktı. Boyutu dev gibiydi. Kanatları açıldığında gökyüzünü gölgeleyebilecek kadardı. Tüyleri altın gibi parlıyor, gözleri yıldızlar gibi ışıldıyordu. Samruk, Bayterek'in tepesine konduğunda ağaç daha da güçlendi. Kuşun varlığı ağaca ekstra enerji ve koruma sağlıyordu. İkisi arasında özel bir bağ kuruldu. Ağaç kuşu besliyor, kuş da ağacı koruyordu. Samruk'un en önemli özelliği her yıl özel bir yumurta bırakmasıydı. Bu yumurta sıradan bir yumurta değil, altından yapılmış gibi parlayan, güneşin enerjisini içinde barındıran kutsal bir nesneydi. Bu yumurta, dünyanın ışık kaynağını simgeliyordu. Yumurta bırakma töreni, yılın en önemli olayıydı.
Samruk uzun hazırlıklar yaparak bu anı beklerdi. Yumurtayı bıraktığında tüm evren titrer, doğa yeniden canlanır, yaşam döngüsü baştan başlardı. Bu yumurta aynı zamanda zamanın yenilenmesini de temsil ediyordu. Her yeni yumurta, yeni bir yılın, yeni umutların ve yeni olasılıkların başlangıcıydı. Ama Samruk'un görevi sadece yumurta bırakmak değildi. O, aynı zamanda Bayterek'in koruyucusuydu. Ağaca zarar vermeye çalışan kötü güçleri uzaklaştırıyor, kozmik dengeyi bozacak tehditlere karşı savaşıyordu. Kuşun özel yetenekleri arasında geleceği görmek de vardı. O, Bayterek'in tepesinden tüm dünyayı izliyor, yaklaşan tehlikeleri önceden sezinliyordu. Bayterek ağacının en önemli özelliği, 3 farklı dünyayı birbirine bağlamasıydı. Bu dünyalar sadece fiziksel alanları değil, aynı zamanda farklı varoluş biçimlerini de temsil ediyordu. Alt dünya, ağacın köklerinin uzandığı alandı. Burası, ataların ruhlarının yaşadığı, geçmişin bilgeliğinin saklandığı yerdi. Ölenlerin ruhları burada huzur buluyor, yaşayanlarla iletişim kuruyorlardı. Bu dünya, aynı zamanda yeraltı zenginliklerinin, madenlerinin ve yeraltı sularının kaynağıydı. Orta dünya, ağacın gövdesinin bulunduğu, insanların yaşadığı dünyadı. Burası, günlük yaşamın geçtiği, mücadelelerin verildiği, aşkların yaşandığı yerdi. Ama sadece sıradan yaşam alanı değil, aynı zamanda ruhsal gelişimin de merkezi olarak görülüyordu. Üst dünya, ağacın dallarının uzandığı, Samruk'un yaşadığı alandı. Burası, tanrıların, yüce ruhların ve kozmik güçlerin bulunduğu yerdi. Geleceğin bilindiği, kaderin şekillendirildiği kutsal alandı. Bu 3 dünya arasındaki bağlantı Bayterek sayesinde mümkündü. Ağaç, bu dünyalar arasında enerji akışını sağlıyor, bilgi ve güç transferini mümkün kılıyordu. Şamanlar bu bağlantıdan özel olarak yararlanıyorlardı. Onlar, ağacı rehber alarak farklı dünyalara seyahat edebiliyor, ataların bilgisine ulaşabiliyor, gelecekteki olayları görebiliyorlardı. Her dünyada Bayterek'in farklı koruyucuları vardı. Alt dünyada ejderler ve yer ruhları, orta dünyada doğa ruhları ve koruyucu hayvanlar, üst dünyada ise meleksi varlıklar ve kozmik güçler ağacı koruyordu. Bu dünyalar arasındaki denge çok önemliydi. Eğer bu denge bozulursa, tüm kozmik düzen tehlikeye girerdi. Bu yüzden Bayterek'in korunması sadece ağacın değil, tüm evrenin güvenliği için kritikti. Bayterek ağacı sadece statik bir yapı değil, aynı zamanda sürekli değişen, gelişen, yenilenen canlı bir organizmaydı. Onun yaşam döngüsü tüm evrenin yaşam döngüsünü yansıtıyordu. İlkbahar geldiğinde Bayterek'in yaprakları yeniden yeşerirdi. Bu sadece ağacın canlanması değil, aynı zamanda tüm dünyadaki yaşamın yeniden başlaması anlamına geliyordu. Ağacın her yeni yaprağı yeni bir umut, yeni bir olasılık demekti. Yaz mevsiminde ağaç tam gücüne ulaşırdı. Yaprakları koyu yeşil, meyvelerinden öz suları damlar, çiçekleri en güzel kokularını yayardı. Bu dönem yaşamın en verimli, en üretken zamanıydı. Sonbahar geldiğinde ağacın yaprakları altın sarısına dönerdi. Bu, bilgeliğin olgunlaştığı, deneyimlerin değerlendirildiği, hasadın toplandığı zamandı. Ağacın düşen her yaprağı bir hikayeyi, bir deneyimi temsil ediyordu. Kış mevsiminde ağaç dinlenme dönemine girerdi. Ama bu ölüm değil, yeniden doğuma hazırlık dönemiydi. Kökleri altında enerji biriktirir, gövdesinde güç toplar, gelecek bahar için hazırlanırdı. Bu döngü, Samruk kuşunun yaşam döngüsüyle de paralel gidiyordu. Kuş, belirli periyotlarda yeniden doğar, eski tüylerini döker, yeni güçlerle donatılırdı. Bu yeniden doğuş, ağacın yenilenmesiyle eş zamanlı olurdu. En önemli yenilenme anı, Samruk'un altın yumurtasını bıraktığı andı. Bu an, sadece kuşun değil, aynı zamanda ağacın ve tüm evrenin yeniden doğum anıydı. Yumurta, eski dönemin sonu ve yeni dönemin başlangıcını simgeliyordu. Bu döngülerin her biri, insanların yaşamındaki döngüleri de yansıtıyordu. Doğum, büyüme, olgunlaşma, yaşlılık ve ölüm, hepsi Bayterek'in yaşam döngüsünde yer alıyordu. Bayterek ağacının kozmik önemi,
onu aynı zamanda büyük tehditlerle karşı karşıya bırakıyordu. Kötü güçler sürekli olarak ağaca zarar verme, onu kontrol altına alma veya yok etme planları yapıyorlardı. En büyük tehdit yer altından geliyordu. Erlika'nın emrindeki karanlık güçler, ağacın köklerini çürütmeye, onu içeriden zayıflatmaya çalışıyorlardı. Eğer kökler zarar görürse, ağacın tüm yapısı çökebilirdi. İkinci büyük tehdit, gökyüzünden geliyordu. Bazı kötü niyetli kozmik güçler, Samruk kuşunu hedef alıyor, onu ağaçtan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Eğer Samruk giderse, ağaç korumasız kalacaktı. Üçüncü tehdit ise yeryüzünden geliyordu. Açgözlü insanlar ağacın gücünden yararlanmak, onun altın meyvelerini çalmak istiyorlardı. Bu girişimler ağacın enerjisini tüketiyor, onu zayıflatıyordu. Bu tehditlere karşı çok katmanlı bir koruma sistemi oluşturulmuştu. İlk koruma, ağacın kendi doğal savunma sistemiydi. Bayterek, kendisine zarar vermeye çalışanları itebilir, onları uzaklaştırabilirdi. İkinci koruma, koruyucu ruhlardan geliyordu. Her dünyada ağacı korumakla görevli özel varlıklar vardı. Bunlar, tehditleri önceden sezinliyor ve saldırıları püskürtüyorlardı. Üçüncü koruma, Samruk kuşunun kendisiydi. O, güçlü kanatları ve ateş nefesiyle ağaca yaklaşan düşmanları uzaklaştırıyordu. Ayrıca, geleceği görebilme yeteneği sayesinde saldırıları önceden haber veriyordu. En etkili koruma ise şamanların ve iyi niyetli insanların desteğiydi. Onlar düzenli ritüellerle ağacı güçlendiriyor, kötü enerjileri temizliyorlardı. Bu koruma sistemi sayesinde Bayterek binlerce yıldır ayakta kalıp görevini sürdürebildi. Bayterek ağacı efsanesi sadece geçmişin hikayesi değil, günümüz Türk kültüründe de çok önemli bir yer tutuyor. Bu antik sembol modern zamanlarda da yaşamaya ve ilham vermeye devam ediyor. Günümüz Türk Cumhuriyetlerinde, özellikle Kazakistan'da Bayterek sembolü çok önemli. Astana'daki, şimdiki Nur Sultan Bayterek Kulesi, bu efsaneye atıfla inşa edilmiş ve şehrin simgesi haline gelmiş. Bu kule sadece mimari bir yapı değil, aynı zamanda kültürel kimliğin de simgesi. O, Türk halklarının kökenlerine, değerlerine ve gelecek umutlarına olan bağlılığını temsil ediyor. Bayterek sembolü aynı zamanda çevre bilinci içinde güçlü bir mesaj taşıyor. Efsanedeki ağaç, doğanın kutsallığını, yaşamın döngüsünün önemini ve ekolojik dengenin gerekliliğini vurguluyor. Modern çevre sorunları karşısında Bayterek'in hikayesi yeni anlamlar kazanıyor. İklim değişikliği, orman katliamları ve ekolojik bozulmalar bu kutsal ağacın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Ayrıca Bayterek'in 3 dünyayı birleştirme özelliği günümüzde de geçerli. Geçmişle bağımızı koparmadan geleceği inşa etmenin önemini anlatıyor. Teknoloji çağında yaşarken Bayterek'in sembolizmi bize doğayla olan bağımızı hatırlatıyor. Sanal dünyalarda kaybolurken köklere dönmenin, doğal döngüleri anlamanın önemini vurguluyor. Bu efsane aynı zamanda birlik ve dayanışmanın da simgesi. Farklı dünyaları birleştiren ağaç gibi, farklı kültürler ve toplumlar da birbirine bağlanabilir. İşte böylece sona eriyor Bayterek ağacının kutsal hikayesi. Bu efsane bize yaşamın döngüsünü, kozmik düzenin önemini ve doğanın kutsallığını çok güçlü bir şekilde anlatıyor. Bayterek'in hikayesi sadece mitolojik bir anlatı değil. O, evrensel değerleri, yaşam felsefesini ve ekolojik bilinci içeren derin bir öğreti. Bu antik hikaye, günümüzde yaşadığımız çevre sorunları, ruhsal boşluk ve köklerden kopma sorunları karşısında bize yol gösteriyor. Bayterek gibi, bizim de köklerimiz güçlü, gövdemiz stabil olmalı ve dallarımız geleceğe uzanmalı. Samruk kuşunun altın yumurtası gibi, her yeni gün yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç. Geçmişin bilgeliğini alarak, bugünü yaşayarak geleceği inşa edebiliriz. Türk mitolojisinin bu kozmik hikayesi, binlerce yıl önce anlatılmış olmasına rağmen, günümüz için de son derece geçerli ve değerli mesajlar içeriyor. Doğayla uyum, yaşamın kutsallığı, döngülerin önemi, bunların hepsi evrensel değerler. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bayterek ağacının hikayesi size ne düşündürdü?
Bu sembolün günümüzdeki önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bayterek'in hikayesi gibi bazen en derin hakikatler eski sembollerde gizlidir. Unutmayın ki her birimiz bu kozmik ağacın bir parçasıyız ve yaşam döngüsünün devamını sağlamakla görevliyiz. Bir sonraki videoda yine öğretici ve ilham verici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, doğayla olan bağınızı güçlendirin ve yaşamın döngüsüne saygı gösterin. Hoşça kalın.